People don't want to die. İnsanlar ölmek istemiyor. You don't want to die from your habits. Eğer ölmek istemezsen alışkanlıklarından da People don't want to change. insanlar değişmek istemiyor. But if you don't, you'll never know Allah. Ama ölmezsen hiçbir zaman Allah'ı tanıyamazsın. It's only by constantly dying that you know yourself. Sürekli ölmekle ancak kendini bilebilirsin. What needs to be let go? Neyi bırakman lazım? What needs to die? Neyin ölmesi What lazım? needs to change? Neyin değişmesi lazım? Until you become nothing. Öyle ki hiç haline gelene dek. Speaking to the women today, Bugün kadınlarla sohbetim vardı. all knowledge must reach to La ilaha illallah. Bütün ilimler La ilahe illallah'a ulaşması gerekiyor. The 4 books, the secret is in La ilaha illallah. 4 kitabın sırrı La ilahe illallah'tır. 41 tarikats, 40 of them concentrating on Allah. 41 tarikatın hepsi Allah'a odaklanıyor. One tarikat, As-Siddiq al-Akbar, is concentrating on La ilaha. Bir tek tarikat Sıddık-ı Ekber'in tarikatı La ilahe üzerine odaklanıyor. If you don't know how to say La, no, to your ilah, you will never discover Allah. Kendi ilahına La yani hayır demesini bilmiyorsan Allah'ı asla keşfedemezsin. This is why tasawwuf, it is not madrasa knowledge. Bu yüzden tasavvuf medrese ilmi vermiyor. This is about knowing yourself. Bu kendini bilmektir. So many people only want to know nice things about themselves. Bir sürü insan kendiyle alakalı sadece güzel şeyler bilmek ister. They don't want to know wrong things about themselves. Kendileriyle alakalı yanlış şeyleri bilmek istemezler. They don't want someone to tell them, you are wrong like this and like this. Birilerinin bu konuda yanlışım var demelerini sevmezler. If you don't know your ilah, how can you say no to it? Kendi ilahını tanımıyorsan ona nasıl hayır diyeceksin? You can know all the knowledge of the 4 books, 4 kitabın bütün ilmini bilebilirsin. but you don't know yourself. Ama kendini bilmiyorsun. You'll never know your Allah. Allah'ını asla bilemezsin. This is the difficulty now. Zorluk burada geliyor. Don't sleep. Uyumayın. Don't come here to sleep. Buraya uyumak için gelmeyin. When we watch the soccer, we will be awake. Futbol izlerken herkes uyanık. Later, if I make jokes about music or women, you're going to be awake. Müzik veya kadın hakkında şakalar yapacak olsam uyanık olursunuz. But now we are making the delicate surgery. Ama şu anda en hassas ameliyatı yaparken You are sleeping uyuyorsunuz. because the shaitan is blowing at you to say, don't listen to the sohbet. Çünkü şeytan üzerinize üflüyor sohbeti dinlemeyin diye. This tariqat is based on sohbet Bu tarikat sohbet üzerine kuruludur. because religion is nasihat. Çünkü din nasihattir. Sohbet is nasihat. Sohbet ise nasihattır keza. But Shahin Naqshbandi, the pir of a tariqat, is saying, we are not prophets. Prophets give nasihat, we give sohbet. Tarikatımızın piri Şah Nakşibendi Hazretleri diyor ki biz peygamber değiliz, biz nasihat vermeyiz, sohbet veririz. I didn't come here preparing, Ben buraya hazırlanarak gelmedim. giving a paper. Bir kağıtla değil. I have to read. Okumam lazım. Ikra. İkra. I have to read myself and I have to read you. Kendimi okumam lazım ve sizleri okumam And I lazım. have to ask them. It's not coming from me. Ve onlardan istemem lazım, What is benden necessary, we gelmiyor. have to speak. Ne gerekliyse onu söylüyoruz. As much as your heart is thirsty, Kalbiniz ne kadar susuzsa you'll be able to understand. o kadar idrak etmeye açık But this olursunuz. is delicate process. Ama bu çok hassas bir That's why they süreç. say in the sohbet too, O yüzden sohbetteyken you don't move around too much çok fazla hareket don't interrupt. etmezsin. Çok bölmezsin. because the connection has to be strong. Çünkü o bağlantının kuvvetli olması gerekir. Anything may happen and they cut off that connection, it's not coming. Herhangi bir şey olur, o bağlantıyı keserler, bir şey gelmez ondan sonra. So what we're speaking about, Neyden bahsediyorduk? die before you die. Ölmeden önce ölünüz. What are the things about you that you must get rid of? Kendinle alakalı kurtulman gereken şeyler nedir? If you cannot get rid of that sickness, no matter what kind of beautiful clothes you wear, what kind of perfume you put on, who is looking at you, you're still sick.
o hastalıktan kurtulmazsan, ne güzel kokular sıksan dahi, güzel kıyafetler giysen dahi fark etmez. Nasıl göründüğün The fark etmez. sickness of the body is okay. Like this or like that, everyone's going to die. Bedenin hastalığı öyle veya böyle hepimiz öleceğiz sonuç itibariyle. But the sickness of the spirit now, Ama ruhun hastalığı, you don't get rid of it, bundan kurtulmazsan then you have to answer to the angels in the grave and in the fire. o zaman kabirde meleklere cevap vermek zorundasın ve sonun ateş olur. The sicknesses of the spirit is important for us to cure. Bizim ruh hastalıklarını, ruhani hastalıkları tedavi etmemiz şart. You are a kind person. You're Kibar birisi. knowledgeable. Bilgelisin. But you don't understand you have the sickness of jealousy in your heart. Ama kalbinde kıskançlık hastalığına sahip olduğunu bilmiyorsun. You're in big trouble. Başın büyük dertte. You don't understand that you have stubbornness. İnat olduğunu anlamıyorsun. You're in big trouble. Başın büyük dertte. Then the more knowledge you have, the more danger you're going to be. O zaman ilmin arttıkça daha da tehlikeli hale The more gelirsin. power you have, the more you are going to be a danger to people. Gücün arttıkça insanlara karşı bir tehlike haline gelirsin. Yeah. In the old days, Eski günlerde if a hafiz comes to the dergah and wants to be a murid, the Shah says no. hafız biri dergaha gelse mürit olmak istiyorum diye şeyh olmaz, izin yoktur derdi. You're carrying the Quran, it's too heavy for us. Sen Kur'an'ı taşıyorsun, bizim için çok Hafiz, ağır. the one who protects the Quran. Hafız, Kur'an-ı Kerim'i koruyan, muhafaza So eden. go find yourself another Shah. Git kendine başka şeyh bul derlerdi. We have so many hafiz in this world right now, Bu dünyada bir sürü hafız var. but their lives are destroyed. Ama hayatları mahvolmuş. They don't carry responsibilities. Sorumluluk taşımıyorlar. They don't take care of themselves and others. Kendilerine veya başkalarına How you bakmıyorlar. can protect the Quran? Kur'an'ı nasıl muhafaza But edeceksin o zaman? people are pushing more. You need to you need to memorize Quran more and more. Ama insanlar daha da fazla itiyor, daha da fazla ezberlememiz gerektiğini söylüyorlar. But no one is studying the living Quran. Kimse ama The walking yaşayan Kur'an. Kur'an'a, yürüyen Kur'an'a The Holy bakmıyor. Prophet aleyhissalatu vesselam. Ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır kendisi. He was asked to Hazreti Aisha, what is your best description of the Prophet aleyhissalatu vesselam? Hazreti Ayşe anamıza sordular, Peygamber Efendimiz'i nasıl tarif edersin en güzel And she şekilde? said he is a walking Quran. O yürüyen Kur'an'dır diye buyurdu. There is outside knowledge and there's inside knowledge. Bunun dış ilmi var, bir de iç ilmi var. The external knowledge, even the hypocrite and the kafir, they can learn and they can go to the higher stations. Dışarıdaki ilmi, dıştan olan ilmi münafıklar bile Kur'an'ı ezberleyip öğrenip yüksek mertebelere ulaşabilirler. But the spiritual knowledge, it cannot fool those ones. Ama manevi ilim sahibi olanları kandıramazsın. There are people, of course, they enter to tarikats, they think they can fool, but they have different agendas. Tabii ki tarikata girip başka gündemleri olup da ben kandırabilirim diyenler var. We are mentioning Konya so much. Konya'dan çok bahsediyoruz. May their perfume and may their blessings reach to our assembly. inshallah. Onların mis kokusu ve himmetleri inşallah bizim meclisimize ulaşır. Yeah. Hazreti Mevlana. We're asking for his himmat, inshallah. Hazreti Mevlana'nın himmetini istiyoruz, talep ediyoruz. The West, they love him so much. Batılılar onu çok sever. But even in the Mesnevi, which is considered the Quran in Persian, Mesnevi'de dahi ki İran dilinde yazılmış Kur'an olarak kabul edilir. that even to listen to it is going to give you so much cure. Onu dinlemek bile size bir sürü şifa verir. But where is the belief these days? Ama o iman nerede bugünlerde? You listen, now you must listen to it more. Şimdi daha da fazla dinlemen Because lazım. we're listening to poison 24 hours. Çünkü 24 saat zehir dinliyoruz. But Mevlana is saying, there was one with a different agenda. He made himself to enter into tariqat. He even became a sheikh. Yanlış bir gündemi olan, amacı olan birisi dergaha girmesiyle şey haline geldi yolun sonunda. He collected followers. Ve insanlar topladı. The West don't like to mention that story. Batılılar bu hikayeden pek hoşlanmazlar, He söylemezler. wanted to trick everyone and to finish everyone and to finish Islam. Herkesi kandırmak istedi, İslam'ı bitirmek istedi. He Amacı taught buydu. them. He taught them so much. Onlara çok Mürit. şey öğretti müritlerine.
Allah may give. Allah verir. If you make effort, Allah gives, whether you're a believer or unbeliever. Eğer gayret edersen, kafir dahi olsan, mümin dahi olsan Allah verir. You want to be a thief, you are struggling to be very good at being a thief, Allah opens the door for you. Hırsız olmak istiyorsun. En iyi hırsız olmak için çaba gösteriyorsan Allah o kapıyı açar sana. So that one became a sheikh. O kişi de şeyh oldu. So many were following him. Bir sürü insan onu takip Finally, etti. the order came to him. He says, now bring all your murids, you have to kill them. Sonunda ona emir geldi ve bütün müritlerini topla, onları öldür diye emrettiler. Telling to his murids, we've reached to such high station tomorrow, I'm going to teach you how to fly. Müritlerini toplayıp dedi ki, öyle bir makama ulaştık ki yarın size nasıl uçacağımızı öğreteceğim. The murids love him. They submitted to him. Müritleri onu seviyordu, teslim halindeydiler. These things happen in Islam, in tarikats all the time. Bu İslam'da ve tarikatta olan bir şeydir. Her zaman. So the next day, after Fajr, they went to the edge of a cliff, to the mountain. Ertesi gün sabah namazından sonra bir uçurumun kenarına geldiler. They say, yeah, Sayyidi, we'll do as you like. Teach us. Ya Seyyidi, nasıl istersen öyle yapalım, bize öğret dediler. The Shaykh says, now go say Bismillahirrahmanirrahim and jump. Onlara dedi ki Bismillahirrahmanirrahim deyip zıplayın, Don't atlayın. worry, with our power you will fly. Merak etmeyin, bizim kuvvetimizle uçacaksınız demiş. One by one they jumped off. Birer birer hepsi atladı. And that one stood and smiled and said, now I destroy them. Başlarındaki de durup onları şimdi mahvettim diyerek gülümsedi. But he didn't hear anything. Ama hiçbir şey No duymadı. screaming, Ne bir çığlık, no flesh thumping on the ground. ne bedenlerin yere çarpma sesi yükseldi. He got curious. He Merak walked. etti. He peered over the edge. Yürüyüp o uçurumun And he kenarına saw all geldi. his murids, they are flying and they're floating in the air. Tüm müritlerini havada uçarken, havada süzülürken gördü. What happened to him? Ona ne oldu? Anyone who touches Islam, Islam will touch him too. Kim İslam'a dokunursa İslam da ona dokunur. When the Gulf War happened, Körfez Savaşı when they gerçekleştiğinde invaded Baghdad, Bağdat'a so girdiklerinde many people say, oh, the Kafirs are entering, they're doing this and this. But the sheikhs, they have a different logic. bir sürü insan vay işgal oldu, şöyledir böyle diye şikayet etti ama şeylerin başka bir bakış açısı var. Our sheikh said, Sahib al-Sayf Shaykh al-Karim is saying, now everyone who entered to Baghdad Sharif, they're finished. He's saying. Şeyhimiz Şeyh Abdülkerim Hazretleri Sahibi Seyf şöyle dedi. Şimdi Bağdat Şerif'e kim girdiyse mahvolacak, bitti. They're stepping on the soil of that holy land. They're smelling the air from those holy saints there. O mübarek topraklara basıyorlar. O mübareklerin bulunduğu yerin havasını teneffüs ediyorlar. Especially Gausul Azam. Özellikle de Gavsul Azam. It says they're finished. Islam will enter into them. Bitti o. İslam onları nüfuz edecek dedi. I am personal experience to one person who did that. Ben buna kişisel olarak şahit oldum. He came in the first part of our trip. Bizim ilk seyahatimizin ilk başında gelmişti. He was a Christian. Hristiyan He biri. was a Mormon. Mormon Not diye normal bilinir. Christian. This is extraordinary. Normal bir Hristiyan değil bunlar. Daha da sert Hristiyan. He was a soldier. He was stationed in Baghdad. Askerdi, Bağdat'a gönderildi. He was given a Quran. He put it in his pocket. War happened. He was a medic. Tıpta görevliydi. Ona bir Kur'an verildi. O Kur'an'ı alıp cebine koydu. Someone shot him to his heart, but the Quran stopped him from dying. Biri kalbinden vurdu onu kurşunla ama orada duran Kur'an hayatını kurtardı. He became a Muslim. Müslüman oldu And he became a murid. ve mürit oldu And he understood. ve anladı, idrak etti. Didn't the grandchildren of Genghis destroy all the Islamic lands? Baghdad again, didn't he? Cengiz Han'ın tüm torunları Bağdat'ı mahvetmedi, yıkmadılar mı? And within one generation, they became the greatest defenders of Islam and Tasawwuf. Ama bir nesil sonra İslam'ın ve tasavvufun en büyük müdafığı haline geldiler. So don't look at your enemies with stupid eyes. O yüzden düşmanlarınıza ahmak, salakça gözlerle bakmayın. Those ones who are your enemies today may be your friends tomorrow. Bugün düşmanın olan kişi yarın dostun olabilir. We've seen the greatest enemies of Islam, they become the defenders of Islam. İslam'ın en büyük düşmanlarının İslam'ın en büyük savunucusu olduğunu gördük. And we've seen the friends of Islam become
the betrayers of Islam. Ve İslam dostlarının da İslam'a ihanet ettiklerini These gördü. days, black is white and white is black. Bugünlerde siyah beyaz olmuş, beyaz da kara. So what happened to that sheikh Peki o şeyhin başına when ne he saw his geldi? murids floating? Müritlerini uçarken gören. Faith at last entered his heart. En sonunda iman girdi. He was doing everything. He was doing Shariat and he was doing tariqat too. Şeriatı uyguluyordu, tarikatı da uyguluyordu But it aslında. didn't reach to his heart. Ama kalbine ulaşmadı o Because iman. your heart, you must aim to that. Çünkü kalbe hedef alman gerekiyor. Don't aim at anything else except for your heart because it is the throne of Allah. Hedefin başka bir yer olmasın kalbinden başka. Çünkü kalp Allah'ın tahtıdır. La ilaha illallah is to remove the illahs from that taht. La ilahe illallah o tahttan ilahları kaldırmaktır. If you don't remove, you are saying la ilaha illallah, but you're worshipping to other illahs inside your heart. Kaldırmazsan la ilahe illallah'ı söylersin ama kalbinde başka ilahlara tapıyor olursun. So that sheikh, faith entered into his heart and he says, what a animal, what a shaitan you are. These people, they are sincere and they were following you and you want to destroy them. O iman ulaştığında kalbine dönüp kendine dedi ki sen nasıl bir hayvansın, nasıl bir canavarsın. Bu insanlar sana samimi bir şekilde iman etti, teslim oldu ve sen onları yok etmek için çalıştın. He said, Astaghfirullah. Estağfurullah dedi. He believed İnandı, iman etti. because looking at his murids, that is faith. Çünkü müritlerine baktığı zaman imanı gördü onlarda. He didn't say sorry. Özür dilerim demedi. He didn't say sorry, what can I do? Özür dilerim, ne yapabilirim demedi. He didn't say okay. Tamam demedi, peki demedi. He did something. Bir şey yaptı. He said, I'm a disgusting creature. I'm not worth this. I should kill myself. I should punish myself. Ben iğrenç bir mahlukum. Ben bunu yaptım. Bunu yaptığım için de kendimi cezalandırmam lazım dedi. Kendimi öldürmem lazım dedi. And he jumped from the mountaintop. Ve o dağın başından kendini attı. Sincerely, he wanted to punish Samimiyetle himself. kendini cezalandırmak istedi. Today's people, their sincerity is only for 5 minutes. Günümüz insanların samimiyeti sadece 5 dakikalığına sürüyor. He jumped and he expected to hit the ground and to die. Atladı ve yere çakılıp ölmeyi bekliyordu. He opened his eyes and he was floating with his murids. Gözlerini açtığında müritleriyle beraber havada uçuyordu. Then Allah made him into a real one. İşte o zaman Allah onu gerçek, hakiki birisine çevirdi. May Allah make us into real ones. Allah bizleri de hakiki olanlardan eylesin inşallah. So it is doing something. Yani manası bir şey yapmaktır. To think about something is easy. Bir şey düşünmek kolaydır. That's why Islam is not philosophy. O yüzden İslam felsefe değildir. You have to do. Bir şey yapman lazım. The prophets are the one who brought us this religion. Bu dini bize getirenler peygamberlerdir. They did not sit and just give philosophy. Oturup felsefe yapmadılar. They laugh and they cry with us. Bizimle ağlayıp bizimle güldüler. They suffer with us. Bizimle acı çekiyorlar. They understand us. Bizleri anlıyorlar. And they lived with us, amongst us. Ve bizimle yaşadılar. Bizlerin arasında yaşadılar. Their inheritors, inshallah, are doing the same. Onların varisleri de inşallah aynısını yapıyorlar. May Allah forgive us, inshallah. Allah bizleri affetsin And inşallah. make us to be closer to them. Ve bizleri onlara yakın eylesin inşallah. May we understand ourselves better. Kendimizi daha iyi anlayalım inşallah. May we surround ourselves with people of knowledge Kendimizi ilim sahibi insanlarla and çevreleyelim. people who are sincere, Samimi insanlarla. people who are looking for ahirat, not for this dunya. Dünyaya değil, ahirete bakan insanlarla. May Allah forgive me and bless you, inshallah. Allah beni affetsin ve sizlerden razı olsun inşallah. For the sake of our grand Shaykh and our Shaykh and the Holy Prophet, Büyük şeyhimizin ve Peygamber Efendimizin hürmetine inşallah. and all the prophets and the saints, Tüm peygamber ve evliyanın hürmetine and all the sultans, inshallah. ve tüm sultanların hürmetine. Especially tonight, we are commemorating two Mawlid of two Ottoman sultans. Özellikle de bu gece Osmanlı Sultan'ın ursunu, Sene-i Devriyesini idrak ediyoruz. We're asking for the himmat too, inshallah. Onların himmetlerini de talep ediyoruz. May Allah forgive me and bless you. Al-Fatiha. Allah beni affetsin, sizden de razı olsun. Allahumma salli ala Muhammed. Amin.